Gördüğünüz gibi bu promosyon olarak verilmiş. 9 voltla çalışan basit bir radyo. Sesi de kötü. Much will change. Everything from coins and stamps. Gördüğünüz gibi güzel bir performans yok. Açalım bakalım içi neye benziyor. Bu koca radyonun içine basit bir tane devre sığdırmışlar. Hoparlör, ses ayarı, ses ve açma kapama. Tek entegreli basit bir devre. FM alıcı devresi. İstasyon ayarı. Burada da aydınlatma ledleri var. 2 tane ledle ekranı aydınlatmış. Önce istasyon ayar ipresini çıkardık. Şu ledlerden de kurtulalım. Benim niyetim işte burada her megahertz için bir tane led koymak. Dijital bir gösterge koymayı düşünmüyorum. Hani radyonun görüntüsünü bozmamak için ama her megahertz için bir tane led koyacağız. Bu da turning enteresanmış. Şu hoparlörü de yapıştırmışlar buraya. Onu da çıkaralım. Ucuz ve kötü sesli bir hoparlör tabii ki. Burada da böyle çuval gibi bir bez var. Ben bunun yerine 2 tane güzel hoparlör koyarım şöyle. Elimde eski ses bombalarından kalma bu hoparlörler var. Stereo yapacağımıza göre 2 tane hoparlör yeteri kadar, 3 wattlık hoparlörler yeteri kadar ses verecektir. Bu modül RDA 5807. Komple bir stereo FM modülü ve Arduino ile de kontrol edilebiliyor.
Hakikaten çok ilginç. Sadece 1 santime 1 santim bir modül. Bunun yerine kendim bir şey keseceğim. Plexiden keseceğim. Önündeki bezi de değiştireceğim. Bunlar pek güzel görünmedi gözüme. İşte Plexiden kestim. Hoparlörlerin yerlerini de deldim. Bu iki tane hoparlörü bu şekilde yapıştıracağım buraya. Ön panelimiz bu şekilde olacak. Bu bezin yerine de bir alternatif bulacağım artık. Şimdi bu ön panel için işte buraya saydım 21 tane led lazım. Bir tane de FM stereo göstermek için yeşil led koyduk mu 22 tane olacak. Eski radyodan kalanlar. Bunlar sanırım işime yaramaz. İşte radyo devresi ve ses kontrolü. Pil kutusu. Sanırım bu düğmeleri de kullanamayacağım. Bir de anten olarak bu tel var. Şimdi şöyle entegre kutuma bir göz attığım zaman işte bu kutuda gördüklerinizin hepsi ses amplifikatörü. Rastgele bir tane seçeyim. Bakın hemen bir tane 28-22 çıktı. Bu işte günümüzde küçük radyolarda çok fazla kullanılan bir entegre. TDA 28-22M 2-3 wattlık stereo küçük radyoların hemen hemen hepsinde bu kullanılıyor. Ben de bunu kullanayım çıkış olarak. Hazır modül de alabilirdim ama elimde birçok bu entegreden var. O zaman bunu kullanayım. Öncelikle şu hoparlörleri yerlerine yerleştirelim. Dediğim gibi hazır bir amplifikatör modülü kullanabilirdim ama bu TDA 28-22M'den 8-10 tane var elimde. Yani 2-3 tane kondansatör, 2-3 tane dirençle stereo bir amplifikatör yapılabiliyor. 2 dakikada onu yapıvereyim diye düşündüm. Devre bitti. Radyo modülünü de bunun yanına ekledim. İşte bu taraf çıkış, ses entegresi. İşte komponent bacaklarından lehimledim kenarına. Bu şekilde koydum bunu. Bu radyo modülünün sağ ve sol çıkışları burada. Entegrenin de girişleri burada. Aslında açıkçası ben önce baştan denemiştim ama ses ayarını buradan entegreden yazılımdan yapmayı düşünüyordum. Fakat olmadı. O yüzden bu araya potansiyometre girmem gerekecek. Onu da ekleyeceğim sonradan. Yani radyo devresinin çıkışıyla entegrenin girişi arasında bir potansiyometre ekleyeceğim. Şimdi bu aşamada kısaca şemadan bahsedeyim. Öncelikle aşağıda gördüğünüz gibi bir amplifikatör kısmı var. Yani 9 volt verirsem yaklaşık 2 çarpı 1 watt bir çıkış olacak ki bu radyo için yeterli.
Arduino ile radyo modülünü sadece iki kablo üzerinden kontrol edebiliyorum. Bir tane encoder kullanacağım. Bu encoder istasyon ayarı için gerekli olacak. İşte saat yönünde çevirince istasyonun frekansı artacak, ters yönde azalacak. Yukarıda da bahsettiğim işte 21 tane LED var. Bir de stereo için olunca 22 tane oluyor. Arduino radyo modülüyle haberleşirken stereo sinyali olup olmadığını da alabiliyor. O yüzden onu alıp stereo lambasıyla göstereceğiz. Ve diğer frekansları da işte her bir frekans için bir tane LED göstereceğim. Yani bu şimdilik oldukça basit bir şema oldu. Yani buna elbette bir dijital gösterge yapabilirdim ama dediğim gibi radyonun görünümünü bozmamak için yapmadım. Ama indikasyon için daha başka şeyler de yapabilirim. Aslında bu encoder'ın da bir tane switch var üstünde. Onunla mesela hani çok kullanılan istasyonların kaydedilmesini ve hafızadan geri çağrılmasını sağlayabilirim. Muhtemelen onu bir sonraki videoda yaparım. Şimdilik basit ve çalışan bir radyo yapmaya çalışalım. Evet, şemaya göre böyle basitçe bir kurdum ben devreyi tellerle. Yazılım olarak da bu radyo modülünün basit bir test yazılımı vardı. Onu yükledim. Frekansı da işte 100.0 ayarladım. Hani frekansı ayarlayamıyorum şu anda. Sadece radyonun çalışıp çalışmadığını deniyorum. Gördüğünüz gibi Arduino'ya iki kabloyla bağlanıyor. Diğerleri besleme. Şimdi bu bağlantıları doğru düz yapalım ve radyoyu yerine yerleştirelim. Potansiyometrenin de sadece tek kanalını bağlamıştım. Stereo bir potansiyometre. Üstünde de anahtar var. Anahtarla da radyoyu açıp kapayacağız. Hoparlörlerimiz yapıştı. Bu tarafa bir bez kaplanacak. LED'leri de deldim yerlerine. İşte en soldaki yeşil stereo LED'i, diğerleri her bir frekans için. Tabii eşit aralıklı değil çünkü öndeki skala öyle değildi. Gördüğünüz gibi. Sağa doğru gittikçe genişliyor çünkü. Bu encoder'ımız işte ileri geri sonsuz devir dönebiliyor. Ayrıca böyle bir switch'i var. Şimdi bunlar radyonun orijinal düğmeleri ama işte bu ikisini birbirine uydurmak mümkün değil. O yüzden bende eski bir Pioneer radyonun düğmeleri vardı. Bunların uyacağını düşünüyorum. Görünüş olarak da uyacaklar. Bunları takacağım işte ses ayarına ve istasyon ayarı için. Bu şekilde. Şimdi bir içini planlayalım radyomuzun. Hoparlörleri yerine yerleştireceğiz bu şekilde. Ben ledleri bu arada lehimlemeye başladım. Onları da koyacağım. Bu aşamada biraz da programdan bahsedeyim.
İşte bu RDA5807 için zaten bir tane kütüphane var. Arduino'nun içinde hazır. Onu ekliyoruz. Şemada görüldüğü gibi işte LED'lerin katotları ve anotları ayrı ayrı. 4 tane katot, 6 tane anot. Şemaya bakarsak oradan göreceğiz bunları. Frekans böyle yazılıyor radyo modülüne. Yani 100 MHz ise 100.0010.000 yazıyorsunuz. O şekilde anlıyor. Frekans çarpı 100 yani. Encoder için bazı değerler tanımladım. Encoder'ın sağa mı sola mı döndüğünü anlamak için bunlar gerekli. Baştan başlarsak katotları ve anotları tanımlıyoruz. Encoder'ın girişlerini tanımlıyoruz. Radyonun ayarları. Başta işte 100 MHz'e ayarlıyorum radyoyu. Monoyu kapatıyorum. Onu direkt stereoya geçiriyorum. Sesi de 8 üzerinden 4'e ayarladım. Biz zaten kendi potansiyometremizle ayarlayacağız sesi. Bu bütün ledleri söndürmek istediğim zaman kullanacağım bir fonksiyon. Encoder'ı çevirirsem hangi frekansa geldiyse onun frekansını radyoya yolluyorum. Stereo ise burada gördüğünüz gibi yeşil ledi yakmak için şu kısım. Yani istasyon stereo ise yeşil led yanacak. Bu kısımda frekansa göre hangi ledin yanacağına karar veriyor. Hangi gruptaki ledin yanacağına karar veriyor. Burada tekrar stereo olup olmadığını her defasında kontrol ediyorum. İstasyonun. Hani sinyal düşebilir çünkü. Burası encoder'ı okuduğum fonksiyon. Yani saat yönünde mi çevrilmiş, saat yönünün tersinde mi çevrilmiş onu anlayıp ona göre frekansı ya arttırıyorum ya da azaltıyorum. İşte 108'e geldiği zaman daha fazla artmasını engelliyorum. 88'e indiği zaman da daha aşağı gitmesini engelliyorum. Hani 88 ve 108 limitimiz. İşte encoder'ın switch'i için, encoder'ın üstteki anahtar için henüz bir şey yapmadım. Bunu ileride ekleyeceğim. Muhtemelen istasyonu saklamak şeklinde olacak. Ana loop'umuz da çok basit. LED'leri yakıyoruz. Encoder'ı okuyoruz. Encoder'ın switch'ini okuyoruz. Hepsi bu kadar. Bu sürekli bir döngü halinde dönüyor. Bu programı aşağıda linkini verdiğim blog yazısında bulabilirsiniz. Oradan kopyalayabilirsiniz. Şimdi parçalarımıza bakarsak işte devremiz Arduino. Ön hoparlörlerimiz. Ben bir güderi temizlik bezi buldum. Onu kapladım üstüne. Gayet de güzel göründü bence. Burada da LED'leri biraz düzensiz yaptığım için arkasına şöyle bir tane kırmızı filtre koydum. Hani LED'ler görünmesin en azından da benim yaptığım düzensiz şey pek belli olmasın istedim. Sadece bir LED yanacağı için işte bakın delikleri çok düzgün delmediğim için hani çok milimetrik olmadı LED'ler. Biraz düzeltmeye çalıştım ama pek düzelmediler de. Arkadan da lehimlemiş bulundum. O yüzden üstüne bu kırmızıyı koyduğum zaman hani LED'ler pek görünmeyecek. Sadece yanan LED görünecek. Ben de o düzensizlikten birazcık kurtulmuş olacağım. Encoder'ımız, potansiyometremiz, işte ses potansiyometresi bu tarafa, encoder bu tarafa. LED'lerin de arkadaki lehimlerini bitirdim. Bunlar da öndeki potansiyometre ve encoder'ımızın düğmeleri. Şimdi radyonun içine bir yerleştirdim şunu. Hoparlörlerimizi koyalım. Bu LED'lerin olduğu paneli de bu şekilde yerleştireceğim.
İstasyon ayarı için enkoder. Ses ayarımız bu şekilde olacak. Radyo ve amplifikatör devresini hoparlörlerin arasına yerleştireceğim. Arduino'yu da radyonun tabanına şurada bir yere koyacağım. Şu şekilde. Ayrıca şuradaki 9 volt girişi de şu deliği biraz genişletip kendim bir tane konektör bağlayacağım. Bu kulaklık girişine benziyor. Bunu pek beğenmedim. Şuradan beslemeyi yapacağız. Dışarıdan 9 voltla besleyeceğim radyoyu. Şu şekilde bağlayacağız. Evet, gördüğünüz gibi montajı tamamladım. Kablo montajını en azından. Şimdi buradan güç kaynağını giriyoruz. Buradan 9 volt giriyor. Arduino kendi 5 voltunu üretiyor. Aynı zamanda buradaki 9 volt bu amplifikatörü besliyor. Ayrıca Arduino'dan aldığım 3.3 volt da radyo devresini besleyecek. Bu bizim antenimiz. Onu da radyonun anten girişine bağlayacağız. LED'lerimizi bağladık. Ses ayarını bağladık. Bu da istasyon ayarımız olacak. Bu şekilde monte edeceğimiz için bunu da bu şekilde bağlayacağız. Sesi de bu şekilde bağlayacağız. Şimdi bir test edelim. Ondan sonra devam edelim bakalım. Buradan 9 voltu veriyorum. Sarı kırmızı formasıyla izledik. Bu şekilde radyoyu ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi frekans göstergesi ve stereo lambası yanıyor. Tabii işte mesela 100'den 101'e geçmek için 10 kere çevirmek gerekecek. 0101 gidiyor çünkü. Yani tam olarak frekansı anlayamıyorsunuz. Yaklaşık olarak gösteriyor ledler. Dediğim gibi yani bir dijital gösterge koyabilirdim ama o zaman radyonun görüntüsünü bozacaktım. O yüzden böyle yapmayı tercih ettim. İşte bunu önüne kapadığımız zaman da bu şekilde görünecek. Alt kırılımları, farklı türlerde yayın yapan radyoları görüyorsunuz. Bunların hepsine tek tek ayrı ayrı hesapla takip etmek Mesela şu anda 100 MHz'deyiz. Stereoda yanıyor. dünyasını takip edebilirsiniz ve paylaşımlarını hepsini tek bir elden takip edin. Şimdi artık bunu yerine yerleştirelim. Şu paneli yapıştıralım. Amplifikatörü de sıcak çubukla yapıştırdım.
Ledlerimizi de buraya yerleştirelim. Arduino'yu da buraya sabitleyeceğim. Şimdi bu vidaları takıyorum ama hoparlörler gene yerinden oynayacak. Onları da yapıştırmam gerekecek. Radyoda da çünkü yapıştırmışlardı onları. Bu şekilde sabitleyeceğiz. Bu oynadığı için bunu burayı yapıştıracağız. Evet, arkaya da yapıştırıcıyı sürdüm. Arduino'nun altına da bir izolasyon malzemesi koyayım ki. Çünkü oraya bir bant, metal bant yapıştırdım onu. Arduino'yu biraz yüksek tutsun. Bu şekilde onu tutturacağız oraya. Kablolar güç kabloları. Şimdi ses ayarıyla istasyon ayarını yapacağız. Bu da antenimiz. Bu arada buraya 9 volt girişini taktım. Buradan 9 volt bir adaptör bağlayacağım. Bu antenin de dışarıda dolaşmasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde içeride döndüreceğim. Radyonun tavanında bu şekilde duracak antende. Şimdi besleme ile ayarlar kaldı elimde. Bunları da takalım. Buraya da bunu bağladık ne olacak ama ben şimdilik bağlamayacağım çünkü hani program için açıp kapayacağım radyoyu. O yüzden sadece potansiyometreye bağlayalım. Hani potansiyometre açma kapamaya yarasın ama ben beslemeyi sonra bağlayacağım. Yani radyonun programını tamamen bitirdiğimde.
Şunlar da sağa sola değmesin. Şöyle ısıtıp bir daraltalım. Evet, hem açma kapama anahtarı hem de ses burada oldu. En son olarak da bunu bağladığımda iş bitecek. Ve kapağı kapatacağım ama şu anda bağlamıyorum. Şuradan bir 9 voltumuzu verelim bakalım. Gördüğünüz gibi hem ses daha güzel hem de stereo. Acayip sorulara cevap aramamız. Olur ama AK Parti'ye bir milletvekili katılırsa Akçay Caddesi gibi Kahramanlar Caddesi'ni kullanmaya bence yavaş yavaş gerek olmaya başladı. Bakın Onlar stereo üstüne yokken çıkıyor. stereo Tabii lambası bağlamada çok- yanmıyor. Söylediğim gibi led sayısı az olduğu için hangi frekansta olduğunuzu yaklaşık tahmin edebiliyorsunuz. Kapatıp açınca da 100'den başlıyor tekrar. Buralıyım, doğma büyüme. Ne güzel. Gideceksin burada. Ne güzel vallahi ya. Bir içinde bir nefes alırsınız. Siz Bu düğme için de ayrıca bir fonksiyon bulacağım sonradan. Gördüğünüz gibi Arduino ve bir FM modülü ile basit bir radyo yaptık. Tabii geliştirilecek çok tarafları var. Yani bu ledlerle tek tek göstermek yerine dijital bir gösterge de koyabiliriz. İşte istasyon ayarları için ayrı ayrı düğmeler de koyabilirim ya da bu Rishi Sunak var. Yani ayar kim, düğmesinin altındaki daha düğmeyle şu anda tek bir güçlü düğmeyle görünüyor? ayarlayabilirim. Bunları ileride çalışacağım ama Derin dondurucuda prensip olarak nasıl radyonun ve ne nasıl kadar yapıldığını sürede göstermeye saklanmalı, çalıştım. Nasıl saklanır? Sonraki videolarda görüşmek üzere.